Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir bebe yünüm var. Bununla güzel bir model başlayacağız. 100 gram 250 metre uzunluğu olan bebe yünüm. Kullanacağım şişler 3,5 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi aldım, şöyle hazırladım. 2 sıra haroşa lastik ördüm ben. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 1. Şöyle. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Benim şişimde 19 ilmeğim var. 19 ilmekle modelimi kurmaya başladım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sırayı düz örerek tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bakın şöyle 2 sırayı tamamladım. Birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ters ördük. Şimdi örgümüzün 3. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek düz. 4 5. Kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğimden 5 ilmek çıkartacağım. Bakın. Önce bir düz ördüm. Düz olarak ördüm. Bir artırma yaptım. Bir kez daha ördüm. Bir artırma yaptım. Bir kez daha ördüm. Yani 3 kez ördüm. Aralarda da birer tane artırma yaptığım için bir ilmekten 5 ilmek çıkarmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5. Yine arada 5 düz ilmek. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki ilmeğimi 5 düz ilmekten sonra sıradaki ilmeğimi yine düz örerek 5 ilmek çıkartıyorum. Bir kez düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bir kez daha düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bir kez daha ördüm. Ve 5 ilmek elde ettik bu bir ilmekten. Sıra sonunda 5 düz ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şöyle. 3. sıramızı tamamladık. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek ters. 5 ilmek ters ördüm. Geldim buradaki şu toplu 5 ilmeğe. Bunları düz örüyorum. Bakın. 1 şöyle tellendirmeden alıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 ilmek düz olarak ördüm. Yine arada 5 ters. Beş tersiz ilmek ördüm. Şu beşli gruba gelince bunları düz örüyorum.
1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek düz olarak ördüm. Daha sonra 4 ters ilmek, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 4. sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5 ilmek düz, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek yine düz ördüm. Geldim buradaki şu 5 ters ilmeğe. Bunun hepsini şöyle şişime alıyorum. 5 ilmeğin hepsini aldım. Arka taraftan girdim ve şöyle düz örüyorum. Beş ilmeği kestim. Tek ilmek çıkardım. Devamında 5 düz ilmek. 1, 2, 3, 4, 5. 5 düz ilmek ördüm. Şu toplu 5 ilmeğe gelince hepsini şişime aldım. Şöyle hafif de genişleteceğim. Daha sonra bu 5 ilmeğimi düz örerek topladım. Tellendirmeden alırsak iyi. Topladım ve devamında yine 5 düz ilmek ördüm. Şöyle ilmeklerimi topladıktan sonra devamındaki ilmeklerimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bir daha model kurarken şu nohutları buraya kaydıracağız. Bakın şu boşluklara kaydıracağız. İsterseniz hemen bir kez daha başlayalım. Modeli tekrar kuruyoruz. Kaydırarak kuracağız. 1. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Tekrar kuruyoruz modelimizi. 1. sıra ön yüzündeyiz. Modeli kaydıracağız arkadaşlar burada. Burada ipim düğüm olmuş. Neyse onu ben sonra sökerim. İlmeklerimi düz örerek tamamladım. 2. sıra arka yüzüne geçtim. 2. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İlmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, sıramı tamamladım. 3. sıra ön yüzündeyiz. Şimdi dediğim gibi şuradaki nohutları buraya kaydırıyoruz. Şu boşluklara. 3. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm. 3. ilmekte
yine bir ilmekten 5 ilmek çıkartacağız. Bakın. Bir kez ördüm, bir artırma yaptım. Bir kez daha ördüm, bir artırma yaptım. Bir kez daha ördüm aynı ilmekten. 5 ilmek elde etmiş olduk. Daha sonra devamında 5 düz ilmek örelim. 3, 4, 5. Bakın tam ortadaki ilmeğe geldim. Yine burada bir ilmekten 5 ilmek çıkartıyoruz. 1 artırma yaptım. Bir kez ördüm. Bir artırma yaptım. Bir kez daha ördüm. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek çıkarmış olduk. Tekrar arada 5 düz ilmek. 3, 4, 5. 5 düz ilmek ördüm. Bir sonraki sıradaki ilmeğimizden 5 ilmek çıkartalım yine. Kenarda 2 düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm, sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek ters. Geldim şuradaki beşli gruba. Bunları tek tek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani ön yüzünde şöyle ters görünecek. 5 ilmek düz ördüm. Arada 5 ilmek ters. Beş ilmek tersten sonra yine şu beşli gruba geldim. Bunları tek tek düz örüyorum. Arada 5 ters. Yine geldim şu beşli ilmeğime. Bunları tek tek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kenarda 2 ters ilmek. Bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzüne geçtik. Bakın şöyle. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğim düz. Yine düz olarak ördüm. Şu beşli ilmeği toplayacağım. Keseceğim yani. Tek ilmeğe düşüreceğim burada. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğin hepsini topladım. Şu şekilde aldım. Bunu kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Yine arada 5 düz ilmek. 4, 5. 5 ilmek düz ördüm. Şu beşli gruba gelince şöyle göstereyim. Bunun hepsini aldım ve toplayarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Beşli ilmeğe yine gelince bunun 5'ini bir alıyorum. 5 ilmeğin hepsini aldım. Şöyle düz örerek tek ilmeğe düşürdüm buradaki grubu. Daha sonra sıra sonunda 2 düz, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum.
Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Evet. 6. sıra arka yüzünde sadece ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Evet, bakın modeli kaydırarak kurmuş olduk. Şimdi 3. kez model kuracaksak şurada 1. modeli nasıl kurduysak şu aradaki boşluklara bakın. Şuradaki ilmeklere yapacağız. Model böyle devam ediyor. Yani şu 1.'yi nasıl yaptıysak 3. modeli de aynı şekilde kurmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şöyle pıtır pıtır güzel bir model. Bir parça da daha önce yaptım. Şöyle göstereyim. Bu parçada şöyle yelek önü olarak başladım. Yeleğin sağ tarafı. Şöyle. Tekstil tipi lastik kullandım altına. Kenar bandı olarak da haroşayı devam ettirdim. Şöyle 7 ilmekten devam ettirdim. Evet, yelek yapacak olursanız da önde bu şekilde duracaktır. Şöyle bir göstermek istedim. Bakın şöyle pıtır pıtır görünen. Arka yüzü de bu şekilde. Evet. Modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel, kolay. Şöyle gösterişli bir model. Sadece yelek değil, bunu bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Hırka yapabilirsiniz, bluz yapımında kullanılabilir. Yani bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz daha kalın iplerle. Her türlü örgüde kullanabileceğiniz güzel, kullanışlı bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.